Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Önce çiçek açmış orkidemizi ve tomurcuklu olanları göstermek istiyorum. Bu orkideler şu anda enerjilerini çiçek ve tomurcuklara harcadığı için herhangi bir takviye uygulamıyoruz. Şimdi de tomurcuğu olmayan, çiçek açmamış orkidemize bakalım. İşte bu orkidelerde amacımız kökleri güçlendirmek. Kökler ne kadar sağlıklı olursa orkide ilerleyen dönemde o kadar güçlü çiçek açar. Bugün hazırlayacağımız kuru maya kürü bir gübre değil, destekleyici bir kürdür. Doğru orkideye, doğru zamanda ve doğru miktarda uygulandığında fayda sağlar. Evet, hangi orkidelere kullanacağız? Çiçek dalı çıkartmamış, tomurcuklanmamış, çiçeklenmemiş orkidelerimizde bu kürü kullanacağız. Evet, şöyle tomurcuklanmış, çiçek açmış orkidelerimize bu kürü kesinlikle kullanmıyoruz. Evet, bu kürü nasıl yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Hadi hep birlikte şimdi hazırlanışına geçelim. Evet, 1 litre yani yaklaşık 5 su bardağı oda sıcaklığında dinlendirilmiş suyun içine, evet, şöyle bardağı göstermek istiyorum. Standart klasik bir bardak. 5 su bardağının içine, evet, 1 çay kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı şeker ve isteğe bağlı olarak da şöyle ufak bir ekmek, bayat ekmek koyabilirsiniz. Şeker mayanın aktifleşmesi için kullanılıyor. Evet, öncelikle kuru mayamızı suyumuzun içine döküyoruz. Evet. Sonra şekerimizi üzerine döküyoruz. İsteğe bağlı çok ufak, bakın nohut tane büyüklüğünden biraz fazla. Evet, ekmeğimizi suyun içerisine koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bu karışımı 30 dakika ile 1 saat arasında bekletiyoruz. Evet, bu bekletme önemli. Çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kürü kesinlikle saklamıyoruz. Yani kullandığımız miktarı alıyoruz, kalanını döküyoruz. Yani kullanacağımız, evet, çiçeklerde kullanıyoruz. Kalan olursa bunu döküyoruz. Bir sonraki uygulama için yeniden taze ve olan olarak hazırlanması gerekiyor. Evet, uygulaması nasıl olması gerekiyor? Evet, kökleri tamamen kuruyurken yapmıyoruz. Önce orkidemizi normal şekilde suluyoruz. Sulamadan 1 ya da 2 gün sonra kökler hala hafif nemliyken uyguluyoruz. Standart bir ev orkidelerinde 2 yemek kaşığı, mini orkidelerde ise 1 yemek kaşığı, büyük saksılarda ise en fazla 3-4 yemek kaşığı yeterlidir. Evet. Ve bu kürü dökerken gövdesine gelmeyecek şekilde toprağına döküyoruz. Evet. Gövdesine gelmeyecek şekilde, yaprakların arasına gelmeyecek şekilde toprağına döküyoruz. Evet. Yapraklarına ve gövdede gelmemesi çok önemli. Yapraklar arasında ıslaklık kalırsa hastalıklar oluşabilir. Evet, şöyle tüm orkidelerimizi geçiyoruz. Bakın, çiçekli orkideme kesinlikle vermiyorum. Tomurcuklu orkideye de aynı şekilde, tomurcuklu orkidelerime de vermiyorum. Evet. Hangi orkidelerime veriyorum? Tomurcuksuz, çiçek açmamış, çiçek dalı çıkartmamış orkidelerimize veriyoruz. Evet. Şimdi karışımımız kaldı. Diğer çiçeklere de geçelim demeyeceksiniz. Özellikle bakın, kaktüsler, para çiçekleri zaten kışın sulaması olmayacağı için sukulentler belki az miktar sulanıyor ama kaktüsler hiç sulanmıyor. Bu çiçeklerde kesinlikle vermeyiniz. Menekşeler, evet, çiçeklenme eğer bittiyse menekşelerde kullanılabilir. Ama para çiçeklerinde, sukulentlerde, kaktüslerde kış döneminde bunu kesinlikle kullanmıyoruz. Evet, mum çiçeğinde kullanabilirsiniz. Şöyle mum çiçeğimi de göstermek istiyorum. Miktarını çok fazla yapmadan bir miktar mum çiçeğine verebilirsiniz. Özetlememiz gerekirse 1 litre suya 1 çay kaşığı kuru maya,
1 çay kaşığı şeker koyduk. Bunu karışımı 1 saat ile yarım saat arasında beklettik. Sonra çiçeklenmemiş, tomurcuklanmamış orkidelere dibine çok az bir miktar 3 yemek kaşığı şeklinde koyuyoruz. Sizler de bu kürü yaparak orkidelerinizin köklerini güçlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.